27 Mart 2015 Bahar tatili öncesindeki son cuma günü. 17 yaşındaki Tiara, okulun son günü heyecanıyla evinden çıktı. Bu heyecanla evden çıkışın gizemli bir kayboluş ve vahşi bir sonu getireceğini kimse düşünmüyordu. Tiara evine bir daha dönemeyecekti. Tanrı aşkına kimsin sen? Hiç beklemediğim o adam. Ben Conrad. Kan ve DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Bravo 6. Karanlığa geçiyorum. Ondan sonra fayton sola döndü, sonra sağa. Filit kanalının üstünde arabanın tekeri sekti. Askeri polis buraya geliyor. Korku daha bulaşıcı bir durumdur. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. Derilerini neden yüzüyor dersin Ajan Starling? Tiara Hall, Amerika'nın Kuzey Carolina, Durham bölgesinde annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında genç bir kızdı. Texas'ta büyüyüp sonrasında buraya taşınmalarına rağmen Kuzey Carolina'daki hayatı mutlu ilerliyordu. Burada Jordan Lisesi'ne kaydolmuştu. Tiara, arkadaş canlısı ve şakacı olması sebebiyle çok çabuk dostluklar edinmiş ve çevresi onu çok sevmişti. Aynı şey okulu için de geçerliydi. Kısa sürede çok popüler biri olmuştu. Espritüel karakteriyle kendisinin ve çevresinin daima enerjisini yükseltiyordu. Tiara'nın bir hayali vardı. Tiara, Jordan Lisesi'nden mezun olduktan sonra işletme okumak istiyordu. Fakat bu hayali maalesef yarım kalacaktı. Tiara, Jordan Lisesi'nde eğitimine başladıktan bir süre sonra kendisi gibi burada öğrenci olan Kelton Brashen Fox ile tanıştı. İkili arasındaki duygusal bağ uzun bir süre geçmeden güçlendi ve çıkmaya başladılar. Tiara'nın annesi bu ilişkiyi ve Kelton'ın davranışlarını yakından inceliyordu. Tiara'nın annesine göre Kelton, nazik, saygılı ve iyi huylu bir gençti. Ancak Tiara ve Kelton ilişkisi çoğu zaman gelgitliydi. Bazı zamanlar yalnızca kavga ederlerdi. Tiara'nın annesine göre bu kavgalar ciddiye alınacak seviyede değildi. Çünkü annesine göre onlar liseli ergendiler ve olanlar yalnızca ergen dramasıydı. Bunun için Tiara-Kelton kavgaları ona göre çok sıradandı. Annesi bu ilişkiyi kendince ergen draması diyerek küçümsemişti. Fakat başına bunların geleceğini nereden bilebilirdi? Böyle söylüyorum. Çünkü Tiara'nın annesinin bu gibi düşüncelerinin epey bir aksi yaşanacaktı. Ve 2014 yılının son anları olan Noel zamanı civarında Tiara ve Kelton ilişkisinde bir şeyler değişmeye başlayacaktı. Tiara, Kelton ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırma kararı almıştı. Kararı netti ve bu fikrinden kesinlikle geri dönmek istemiyordu. Ve bundan bir süre sonra Tiara, Kelton'a son derece kararlı bir şekilde bir ayrılık konuşması yaptı. Bir süre sonra ise Tiara'nın annesi bu ayrılıktan haberdar oldu. Ve bunun nedenini ona sorduğunda Tiara, Kelton'ın ona takıntılı biçimde bağlandığını ve sürekli onu terk edip etmeyeceği gibi şeyler söylediğini aktardı. Tiara ayrıca Kelton'ın kendisine onunla ayrılacağı senaryoda ona çok kötü şeyler yapacağına dair sürekli üstü kapalı mesajlar verdiğini ve Kelton'ın bir kontrol manyağı olduğunu söylüyordu. Tiara, özetle Kelton'dan genel olarak rahatsız olmuş, tüm bunları kendisi için gelecekte bir tehlike olarak görmüştü ve bu sebeple genç bir kız olarak ayrılmak istemesi gayet makuldü. Try to get her to elaborate on what clinging meant. She was like, "You're just too clingy," and she just brushed it off. Like, I thought, okay. He was so mannerable.
He shook my hand, was yes ma'am, no ma'am, made sure she got in the house before he left, everything. So, I mean, I had no reason to think that he would do anything to her. I thought he loved her. Tiara Kelton ayrılığından aylar sonrası. 27 Mart 2015 Cuma günü. Tiara, merakla beklediği bahar tatilinden hemen önce o sabah heyecanla okulun son gününe hazırlanıyordu. Ve o sabah Tiara, sık sık olduğu gibi annesiyle bir tartışmaya girdi. Bu tartışmanın sebebi ciddi bir şey değildi. Evden ayrılmadan önce neyse ki annesiyle arasını düzeltmişti. Fakat ikisi de birbirini son kez gördüğünü bilmiyordu. Saatler akşam üzeriydi. Okulun çıkış saatinden belirli bir süre geçmiş ve Tiara hala eve gelmemişti. Annesi onun için meraklanmaya başlamış, Tiara'yı defalarca arayıp mesaj atmaya başlamıştı. Ancak bunlar sonuçsuzdu. Çünkü Tiara hiçbir şekilde yanıt vermiyordu. Ve annesi bir süre kötü şeyler düşünmemeye çalışarak bekledi. Sadece bekledi. Tiara'nın annesi kendisini, Tiara belki de okul çıkışı dersleriyle alakalı olan proje ödevi gibi, öğrenci toplantısı gibi şeylerle uğraşıyordur diye telkin ediyordu. Ancak Tiara, annesine bu gibi gelişmelerde önceden haber verirdi. Annenin içine düşen kurtların ardından Tiara'nın belirsizliği sonraki saatlerde de devam edince annesinin endişeleri artmaya başladı. Bu olanlar Tiara'nın karakterine aykırıydı. Mutlaka haber verirdi. Tiara'nın annesi bir süre sonra "Acaba kızım benim telefon çağrılarıma sabahki yaşadığımız o tartışma sebebiyle mi cevap vermiyor?" diye düşünmeye başladı. Tiara'nın annesinin bu düşüncelerine göre kızı sabahki tartışmadan dolayı belli etmese de üzgündü. Ve annesinin düşüncesine göre Tiara okulun ardından bir sürü arkadaşının evine gidip orada arkadaşıyla dertleşiyor olabilirdi. Annesi böyle düşünüyordu. Fakat ne yazık ki gerçek böyle değildi. She was so good about telling me where she was going to be, who she was going to be with, when she was coming home. Mom, can I stay? Because she had a mistrust of people. But this happens to her. She was a happy-go-lucky, humble girl. I had no trouble out of her. No trouble. Annesinin çaresiz bekleyişinin ertesi günü. Kuzey Carolina Durham polisi şüpheli bir ihbar aldı. Görgü tanığı bir adam Jordan Lisesi'nden, yani Tiara'nın lisesinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terk edilmiş harabe bir evde bir kadının olduğunu ve bu kadının uyku pozisyonunda olduğunu fakat bundan emin olmadığını söylüyordu. Polisler bu keşiften sonra derhal olay mahallini incelemeye başladı. Ekipler kısa sürede olay yerine geldiklerinde ergenlik döneminde olduğu düşünülen bir kıza ait bir ceset tespit ettiler. Bu cesedin başında, boynunda, yüzünde ve göğsünde olmak üzere toplam 14 tane derin bıçak yarası vardı. Ve ilk bakışta bile bu olayın cinayet olduğu anlaşılıyordu. Cesedin yanında ise bir telefon kılıfı vardı. Fakat telefonun kendisi hiçbir yerde bulunamadı. Maktulün şahsi eşyaları bulunduğu müddetçe cesedin kimliği adli tıp analizlerinden önce pratik olarak olay yerinde teşhis edilebilirdi. Ve dedektifler kısa süre sonra olay yerinde Jordan Lisesi'nden bir kız öğrenciye ait olan okula girişlerde kullanılan bir kimlik buldular. Ve bu kimlik maalesef Tiara Hall'a aitti. Fakat çok tuhaf olan bir şey vardı. Kanlarla kaplı bu olay yerindeki duvardaki bir görüntü dikkat çekiyordu. Çok kısa süre önce yapıldığı düşünülen King K. the Savage şeklindeki büyükçe bir grafiti yazısı. Yoksa katil ya da katiller olay yerinde imzasını mı bırakmışlardı? Bu detaya sonradan değineceğim. Çünkü bu duvardaki grafiti yazısı sonraki kanıtlardan biriyle eşleştirildiğinde vakanın gidişatını değiştiren çok önemli bir kanıt olacaktı. Dedektifler derhal Tiara'nın lisesine gidip güvenlik kameraları incelemeye
ve 17 yaşındaki Tiara Hall cinayetinin ardındaki gerçeği araştırmaya başladı. Dedektifler saatler boyunca Tiara'nın gizeminin başladığı gün olan 27 Mart 2015 tarihine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler ve nihayet bir süre sonra Tiara'yı fark ettiler. Tiara bir ara koridorda dolaşıyor ve daha sonra bir sınıfa giriyordu. Fakat bu vakitlerde her şey normal görünüyordu. Dedektifler bu dakikalarda hızlı davranmalıydı. Çünkü muhtemel kanıtlar bozulmadan inceleme yapmaları gerekiyordu. Bu yüzden ekipler olası ipuçları için derhal Tiara'nın en son görüldüğü sınıfı incelemeye gittiler ve Tiara'nın oturduğu o sırada onun dizüstü bilgisayarını ve çantasını buldular. Tiara'nın çantasında şüpheli olan hiçbir kanıt bulunmadı. Tiara'nın bilgisayarı ise paralosu girilmiş vaziyette, oturumu hala açık durumdaydı. Fakat şöyle bir durum vardı ki, Tiara'nın dizüstü bilgisayarının incelenmesi vakit alacaktı ve dedektifler daha ciddi bulguların var olacağını düşünerek pratik davranmaya çalıştı ve güvenlik kameralarını tekrar fakat daha dikkatli bir şekilde izlemeye karar verdiler. Dedektifler eldeki görüntüleri tekrar izledikçe tuhaf bir olay fark ettiler. O gün saatler öğlen 12:30 sularını gösterdiğinde Tiara koridordaydı ve bir süre sonra birisi onunla kısa süreli bir temasa geçiyordu. Fiziksel bir temasa. Dedektifler bu anları dikkatli seyrettiğinde bu kişinin Tiara'nın eski erkek arkadaşı olan Kelton Brashen Fox olduğunu fark ettiler. Hatırlarsanız Tiara'nın o kontrol manyağı ve ayrılık korkuları yaşayan o erkek arkadaşı. Dedektifler bu anları ilk seyrettiklerinde Kelton'ın Tiara ile şakalaştığını düşünüyorlardı. Fakat birkaç saniye sonrasında ise Kelton, Tiara'nın cep telefonunu ondan zorla alıp hızlı adımlarla Tiara'dan uzaklaşıyordu. Tiara ise hemen ayağa kalkıp Kelton'ın peşinden gitmeye başlıyordu. Ve daha sonra okul arazisinden çıkıp Kelton'ı takip etmeye devam ediyordu. Okul civarındaki bir yerel vatandaşın güvenlik kamerasından alınan görüntülere göre Kelton, saat 12:40 civarında, yani Tiara'nın telefonunu zorla aldıktan tam 10 dakika sonra bu noktada görüntüleniyordu. Tiara ise tam bu noktaya 1 dakikadan kısa bir süre sonra Kelton'ın arkasından geçtiği görülüyordu. Yani Tiara, Kelton'ın ortalama 1 dakika yürüme mesafesi gerisinden geliyordu ve Tiara, Kelton'ı yaklaşık olarak 10 dakikadır takip ediyordu. Bundan yaklaşık 20 dakika sonra ise Kelton tekrar okula dönüyordu. Fakat bu sefer Tiara görünürde yoktu. Kelton'ın tekrar okula döndüğü anları dikkatlice izleyen dedektifler, onun ellerinin kana benzer kırmızı lekelere bulanmış olduğunu fark etti. Ve Kelton bu anlarda hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Fakat Kelton biraz dikkatli izlenildiğinde zaman zaman ellerini saklıyordu. Kelton kısa süre sonra lavaboya gidip ellerini yıkıyor ve bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyordu. Fakat Kelton bu sefer ellerini saklama çabası göstermiyordu. Ve Kelton bundan kısa süre sonra okulunun danışma birimine gidip kendisini iyi hissetmediğini söyleyip kendisini alması için annesinin aranmasını ve yanına gelmesini rica ediyordu. Ve bir süre sonra onun annesi okula geldi. Ve Kelton öğleden hemen sonra 2'yi 10 geçe civarında annesiyle birlikte okuldan ayrıldı. Yani Tiara'nın son görülüşünden yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra. Bu analizler ile birlikte polisin eline mükemmel bir kanıt fırsatı geçmişti. Ve polisler derhal Kelton'ın ellerini yıkadığı o lavaboda inceleme başlattı. Kelton bu olay yerini temizlemiş olabilirdi. Fakat polisler burada Tiara'ya ait olan kanlı numuneler buldular. Kelton Brashen Fox özetle son derece şüpheli bir konumdaydı ve polisler onun evinin aranması için yazılı bir emir çıkardılar. Ve daha sonra Kelton'ın aile evi aranmaya başlandı. Kelton'ın yatak odasında yapılan aramada kan izleriyle bulanmış olan bir çift spor ayakkabı buldular. Bu kanıtın yanı sıra polisler Kelton'ın odasında üzerinde King K. the Savage yazan bir günlük buldular. Bu isim hatırlayacağınız üzere Tiara'nın cansız bedeninin bulunduğu o terk edilmiş evde bulunan yazının aynısıydı. Dedektifler bu günlüğün içeriğini incelediğinde onun Tiara'ya olan takıntılarını, şüphelerini ve Tiara'ya karşı kontrol edemediği kan tutkusundan bahsettiğini ortaya çıkardı.
Yani Kelton, günlüğünün birçok sayfasında öldürmeye olan tutkusunu, kana olan ilgisini ve karanlık tarafları olduğundan bahsediyordu. Ve hatta Kelton, kan ve öldürmekten bahsettiği yazılarının neredeyse tamamını kırmızı kalem ile yazmıştı. Kelton bu günlüğünde kanıt örneği vermem gerekirse tam olarak şunlardan bahsediyordu. Birinci kanıt, öldürmek benim hobim. İkinci kanıt, içimde karanlık bir şeyler var. Ve diğer kanıtlar. Polis, Kelton Brashen Fox'u cinayet şüphesiyle tutuklayıp sorgulara alacaktı. Fakat Kelton o sıralarda reşit değildi ve annesinin eşliğinde sorgulanmaya başlanacaktı. Fakat dedektifler, Kelton'u sorgulamadan hemen önce onun annesiyle gizlice görüşmüşlerdi. Dedektifler Kelton'un annesine, Kelton'un tabanca veya bıçak gibi ölümcül bir silah olup olmadığını sordular. Does he normally carry a weapon or anything like that? Do you have you ever known? Like nothing but a little what you call a little pocket knife. I know he had pocket knife. Yeah, he liked that. Ve Kelton'un odasında yapılan sonraki aramalardaysa onun bıçaklara özel bir ilgisi olduğu ortaya çıktı. Çünkü Kelton'un bir bıçak koleksiyonu vardı. Dedektifler daha sonra Kelton'u sorguladığında 27 Mart 2015 Cuma tarihinde onun okuldan ayrılıp ayrılmadığını sordu. Dedektifler bu soruyu blöf yaparak sormuştu. Çünkü dedektifler Kelton'un o gün Tiara'nın cep telefonunu o koridorda zorla alıp gittiğini ve Tiara'nın onun peşinden terk edilmiş o eve doğru yürüdüğünü güvenlik kamerası görüntülerinden biliyordu. Ama diğer yandan Kelton, polis ekiplerinin bunu bildiğini bilmiyordu. Ve dedektifler ona bu konulardan bahsederek tuzak sorular sormaya başladı. Kelton ise bu sorulara cevaben o gün koridordan ayrıldığını, kısa bir sigara molası verdiğini fakat okulun dışına çıkmayıp kampüste kaldığını söylüyordu. Did you leave the campus at any time? For a smoke break. Okay. So you left during high school. I was on campus, but Okay. you know, Okay. So let me rephrase that. Did you ever leave during high school property? you know, Never did. Okay. Okay. So let me just make sure I'm hearing this right. That you never left the property. no sir. Okay. I just want to make sure that I'm hearing that right because yeah, that's lie number one. So I'm just letting you know that's lie number one. I let them know that I know everything. So go ahead and continue on. We'll talk about that lie here in a minute. Ve tam bu anlardan hemen sonra dedektif, Kelton'un telaşa kapılıp hata yapması için odayı terk etti ve olayı akışına bırakarak sonraki kanıtları elde etmek üzere bir sonraki planını uyguladı. Ve Kelton'un bilmediği bir şey daha vardı. Sorgu kamerası, Kelton'un annesiyle konuştuğu her şeyi kaydediyordu. Fakat Kelton bunu da bilmiyordu. Everything is so bad that you won't get locked up anyway. All of this is what's called you want to jail anyway. You're not going home with me tonight. ...14 Haziran 2018'de Tiara Hall cinayetinin üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmişti. Vakanın tek şüphelisi olan Kelton Brashen Fox, 2. derece cinayet suçunu kabul etti ve 15 yıl hapise mahkum edildi. Bu, Kelton'ın 2033 yılında serbest kalacağı anlamına geliyor. Kelton'ın avukatları vakanın mahkemesinde hafifletici neden olarak Kelton'ın akıl hastalıklarına sahip olduğunu ve onun Tiara cinayetinin yaşandığı vakitlerde reşit olmamasını öne sürüyordu. Ve ayrıca Kelton'ın avukatları Kuzey Carolina, Durham Mahkemesi'nin Kelton'un suçlu oluşunu resmi olarak yeteri kadar kanıtlayamayışından bahsetmeye başladı. Öte yandan eyalet mahkemesi, Kelton'un avukatlarının bu sözlerine cevaben, Tiara'nın cep telefonunun polis araştırmalarında henüz bulunamamış olmasını, onun Kelton'dan sonra başka biriyle ilişki yaşaması ihtimalini sonuçları olabileceğine bağladı. Yani eyalet mahkemesine göre Tiara'nın o vakitlerde başka biriyle ilişki yaşamış olması ihtimali son derece kuvvetliydi. Ve Kelton ise bunu öğrendikten sonra sinsice cinayet planı yapmış olabilirdi. Yani eyalet mahkemesinin düşüncelerine göre özetle Kelton, Tiara'ya karşı nevrotik olarak takıntılıydı ve bu güvenlik kameralarından da bariz şekilde belliydi. Ve Kelton'un evinde bulunan o bir çift spor ayakkabılarındaki kanın Tiara'ya ait olması bu vakaya
resmi olarak son noktayı koyuyordu. Ve bunlara ek olarak eyalet mahkemesi, Kelton'ın psikolojik profilinden ve onun bu cinayetteki motivasyonun neler olabileceği ihtimallerinden bahsetmeye başladı. Ve bu konuya hitaben eyalet mahkemesi, bu vakanın asıl nedenini Kelton'ın Tierra'nın cep telefonunu zorbalıkla alıp gidecek kadar zehirli obsesif kişiliğine bağlıyordu. Yani onlara göre bu olanlar cinayetin nedeninin ve bu cinayeti Kelton'ın planladığının psikolojik bir kanıtıydı. Ve eyalet mahkemesi böyle düşünmelerinin sebebini ise şuna bağladı. Tierra, Kelton'dan ayrıldıktan sonra hayatına mutlu şekilde devam ediyordu. Bu kaçınılmaz bir gerçekti. Kelton ise Tierra ile artık hiç şansı kalmadığını anlamasından sonra onu öldürmeyi planlamış olabilirdi. Ve bu mantıklıydı. Çünkü o gün okulun son günüydü ve Tierra artık üniversite yolcusu olmak üzereydi. Ve bellidir ki Kelton'ın psikolojik olarak sindiremediği şeyler vardı. İçinde bir kinle yaşıyordu. Kelton ise barizdir ki Tierra'nın telefonunu zorla alıp kaçırmasıyla zavallı Tierra'yı o ıssız ve terk edilmiş eve doğru tuzağa çekip onu korkunç planına doğru sürüklüyordu. Ve fakat kanımca bu sinsice fakat ahmakça bir plandı. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardı. Ben Conral. Bir sonraki soruşturmada görüşmek üzere. Bilinçli günler, bilinçli zihinler dileklerimle. Esen kalın.